Var mı Türkiye'ye söyleyeceğiniz bir şey? Gidip geliyor musunuz Türkiye'ye? Seviyorlar mı Türkiye'yi? Ne zaman gideceksiniz Türkiye'ye? Yakında. İlk ziyaret eden bizim köy Tayyip Erdoğan. He, bu köyü aşağı 98 yılında hatta bizim köye geldi, camide burada namaz kıldı. Beraber çay içtik, sohbet ettik. Demek ki Türkiye'den ilk gelen Cumhurbaşkanı. Bu bünye bu şehri terk eder abi. Türkiye bayrağı ve Trabzonspor bayrağı. Türkiye ve Trabzonspor bayrağı. Şimdi burada genelde diğer köylerde şeyler oluyordu. Makedonya bayrağı falan oluyordu. Burada kullanmıyorlar mı? Biz burada koymuyoruz. Burada yaşıyoruz ama biz de buradan aynı destekliyoruz. Türkiye için iyi çalışan parti, Cumhurbaşkanı hangi partiden olursa olsun maksat Türkiye ileri giderse, ekonomiyle giderse her şeyleri destekliyoruz. Siz buraya aslında burada bir nevi Türkiye'ye bağlı bir il gibisiniz. Kendinizi öyle hissediyorsunuz. Zaten Türkiye'de bizim... Gostivar'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. An itibariyle Gostivar'dayız. Ata toprakları. Buranın Türk nüfus yoğunluğu fazla dediler. Tabii bilmiyorum şimdi merkeze doğru bir ulaşayım. Gittiğim zaman daha net bir şekilde göreceğim. Şu an biraz daha böyle şehrin 1 kilometre, merkezin 1 kilometre diyelim biraz dışındayım. Arabayı buraya bıraktım ki park sorunu yaşamayayım diye. Burada uygun bir nokta buldum. Şimdi şehir merkezine yaklaştık. Çok yakın bir mesafede, yaklaşık bir 10 dakika falan yürüyeceğim. Yürürken de böyle bir taraftan da etrafı falan göreyim, size de göstereyim istedim. Şu an için izlenimim Gostivar. Biraz daha böyle bir tık daha küçük bir şehir. Tam böyle bir başkent gibi, Üsküp gibi falan değil. Ohri'den de biraz daha böyle az gelişmiş. Bakalım şimdi şehir içerisine, merkeze biraz daha ulaşayım. Daha net bir şekilde her şey ortaya çıkar. Evet gençler. Kameradan kaçan gençler. Ne haber? Ben hiç Ya arkadaş, nedir bu kamera korkusu bu milletin burada? Hiç anlamıyorum ya, bir yere gidiyorsun çekme beni ya. Şey değil yani. Uzaya mekik göndermiyoruz ya, çok basit bir olay yani. Şimdi buradan böyle bir şu istikametmiş, merkeze doğru bir ulaşayım. Bundan sonra bakalım ne var ne yok etrafta. Şöyle bakkallar falan var. Onun haricinde böyle küçük işletmeler falan var. Zamanım olursa şöyle bir, bu yakınlarda bir tane Türk köyü vardı. Türk köyleri de burada şöyle, daha önceki videolardan da hatırlarsınız. Genel olarak göç vermişler. Birçok yaşayanı Avrupa'ya göç etmiş. İtalya, Fransa'da falan çalışıyor. Evet, şimdi Gostivar'ın merkezine ulaştık. Burada şöyle biraz turlayalım. Çiçekçi, manav. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Nasılsın abi? Çekim yapıyorum ama. Tamam. Okey. İstemiyor abi adamlar. Kendimi çekeceğim artık. Ne yapayım? Adamlar istemiyor ya. İlginç bir şey yani. Çekme diyor yani. Abi ne yaptınız? Niye böyle kameradan kaçıyorsunuz? Niye bu kadar? Hiçbir anlam veremedim. Birkaç kişiye daha sorarız böyle. Varsa çekmeye müsaade edecek olan. Bir sohbet falan edeyim diyorum burada insanlarla. Gostivar hakkında böyle. Ufak tefek biraz bilgi edinelim. Ama gelelim. Kaçıyorlar abi. Bu 3. şubesiymiş burada. Neci bu, ekmekçi? He, restorantıymış. Adana Usta 3. Değişik. Gençler ne haber? Cevap yok. Burada ne yiyorlar burada? Dondurmacı var burada. Selamünaleyküm. Merhaba, nasılsınız? Çekim yapıyorum ama sohbet edelim biraz. Yok, Türkçe yapıyorum. Sen biliyor musun Türkçe? Sen yapalım, foto yapalım. Ha, sağ ol, görüşürüz.
Kimdi o bana? Ghost'u vardı, her yerde Türk var. Türk kenti falan diyordu. Nerede o arkadaş? İsmi lazım değil, bir arkadaş öyle diyordu. Hatta çok kişi öyle söyledi. Nerede abi bu Türkler burada? Şimdi yine bir arkadaşa denk geldim, böyle Türkçesi biraz az çok anlaştık. Türkçesi vardı ama Arnavutmuş. Burada zor diyor, Ghost'u vardı diyor. Kimse çektirmek istemez diyor. Şöyle sosyal medya demek istiyor herhalde. İnternet diyor burada istemezler diyor. Sosyal medya anlamında görünmek istemiyorlar sanırım. O yüzden bakalım şimdi biraz daha ileri doğru gidelim. Bakalım. Böyle kafeler falan var. Ne açılmış buraya? Siyah balonlu bir şey. Balonun siyahı mı olur ya? Burada sürücü kursu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Şey açtınız, yeni mi açtınız? Sürücü kursu. Sürücü kursu. Sizin güzel. Nasıl burada sürücü kursu olayı? Konuşalım biraz seninle. Şey, poți Macedonești, o să Anglești. Makedonya. Makedonce... Türkçe yok mu? Türkçe konuşmak istiyorum ben böyle. Türkçe. Kimse yok. Nerede var burada Türkçe konuşanlar? Şuracık, direkt. Şuradan mı? Tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin, hayırlı olsun. Şimdi buradan böyle git dedi. Biz de böyle bir gidelim. Yani turla murla gelirseniz benim ilk izlenimimi söylüyorum. Buraya turla gelinmesini hiç tavsiye etmiyorum. Normalde tavsiye etmiyorum bu şehirde. Niye? Sanki böyle tamamen zaman kaybı gibi. Yani görülecek tarihi bir şey göremedim. Başka bir şey göremedim ama buraların köyleri falan var. Araçla veya böyle bir tur falan düzenlenirse belli bir köylere yani olabilir. Ama direkt böyle Gostivar'a geleyim. İşte Türk şehri bilmem ne. Yok abi, hikaye yani. Kameraya tamamen böyle yabancı. Hiç sevmeyen. Türkçe attı. Bırakın kamerayı. Selam veriyorsunuz veya Türkçe bir şey soruyorsunuz. Bilse bile cevap vermeden arkasını dönüyor. Bu hani onu ben anlayamıyorum hiç. Neyse. Bakacağız. Bakacağız be ya. Şimdi yol üzerinde giderken bir cami var şöyle. Saat camisi diyorlarmış. Şöyle bir saat kulesi var. Herhalde ondan dolayı saat camisi diyorlar. Muhtemelen bu kule daha öncesinde farklı bir amaçla kullanılıyordu. Belki de Osmanlı'dan önce yapılmış olan bir saat kulesi. Ve burada bir eski bir cami. Ama güzel, gayet güzel yani. Şehir içerisinde biraz az da olsa renk katmış, bir özellik katmış. Şimdi merkez denilen yer sanırım buraları. Şöyle bir tam karşıdaki kilise var. Düğün falan var galiba kilisede. Evet, merkez dedikleri alan sanırım burası. Yani olayın şekli sanırım bu. Gostivar. Gostivar şehri insanların turistten uzak durduğu, Türkçe konuşmasına rağmen Türkçe konuşandan uzak durduğu değişik, enteresan bir şehir. Evet, Balkanlardaki bu çeşme olayının genel yaygın hali. Park. Odeon isminde bir tatlıcı. Şöyle bakayım da. Ya burada dediğim gibi ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Daha önce yaşamadım. Makedonya için söylüyorum. İstisnasız herkes kamerayı görünce çekiliyor. Hani şöyle şey olur ya, favelanın içine girersin de kamerayı gördüklerine tepki verirler. Aynı onun gibi şu an. Şimdi arkamdan geçen birisi
çekim yapıyorum. Ben kendimi çekerken konuşurken baktı. Sonra dedi ki Türkçe başka birine. Ne yapıyor bu böyle falan diye. Değişik ya. Yok abi yok. Yani köyler möylere evet ama burası direkt zaman kaybı. Boşu boşuna gelmenize gerek yok. Göreyim de şöyledir böyledir. Türkler var. Hikaye. Özellikle sosyal medya içerik üreticileri için tamamen böyle gereksiz bir muhabbet. Şimdi birazdan aracın yanına doğru geçiyorum. Çok hızlı bir şekilde, çok nadirdir böyle yaptığım, gittiğim bir şehri çekmeden, bitirmeden asla terk etmem ama burası bence istisnasız böyle zaman ve enerji kaybı benim için. Ama enerjisi uyan bir arkadaş, ben oraya gezerim, insanlarla sohbet ederim diyorsa buyursun gelsin. Bir Türk köyü bulayım. Gerçek bir Türk köyü, bir Osmanlı köyü bulayım. Onlar en azından bizim gerçek soydaşlarımız daha samimi oluyorlar, daha içten oluyorlar. Ve bu şehri bir daha gelmemek üzere terk edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani sadece insanların iletişim kurmaması, kameraya çıkması falan meselesi değil. Ona tabii ki de kim kameraya çıkmak istemezse saygı duyuyorum ama mesele o değil. Mesele insanların çok böyle abartı bir tepki vermesi. İzin alıyorum, izin istiyorum daha doğrusu. Diyorum ki bakın ben İstanbul'dan geldim, YouTube çekimi yapıyorum vesaire. Ufak bir sohbet edelim mi? Kamerayı açabilir miyim? Açmamışım yani, kamera elimde aşağıda duruyor. Verdikleri tepki inanılmaz, böyle çok sanki hani izinsiz bir şey çekmişsin gibi. Bu sadece 1, 2, 3, 5 değil. 8-10 kişide yaşadım bunu. Bakın burada mesela tam karşıda 1961'de açılan İstanbul isimli bir tatlıcı var. Açmadım kamerayı. Hadi açacağım dedim ama yine insanlara saygısızlık olmasın diye. İçeride müşteri de vardı. Sonra müşterinin çıkmasını bekledim. Müşteri çıktıktan sonra tekrardan bir girdim. Böyle hani İstanbul restoran Türkçe'de konuşuyorlar. İki ortaktan birisi konuşuyordu Türkçeyi. Burada herkes Türkçe konuşuyor diyor. Burası Türkiye diyor. Dedim siz dedim Türkçe konuşuyorsunuz ama selam veriyoruz cevap vermiyorsunuz dedim. Kamerayı açabilir miyim dedim, konuşalım seninle biraz. Yok dedi, istemiyorum dedi. Kapat dedi. Açmadım zaten dedim, dur sakin ol. Gelmişken Gostivar'dan bir şey yemeden çıkmayalım, ondan sonra zaten uzarız. Herhalde buradan hızlı bir şekilde. Selamlar. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Tatlı var mı burada? Evet. Şöyle bir tatlılar var. Bunun ne olduğunu öğreneyim ben. Merhaba. Türkçe biliyorsunuz. Ben çekim yapıyorum ama bu arada. Tatlıyı soracağım size. Ne tatlısı bu? Muzlu çikolatalı. Tamam, siz abiye bakın da. Buraya bir su. 2 bardak takımda. Şu muzlu çikolatalı değil mi? Evet. İlk defa kameraya konuşan birini görüyorum. O da siz. Sevmiyorlar değil mi burada kameraya konuşmayı? Neden? Ne kadar borcum? 80 lira. Ben alayım, burada oturacağım ama olur mu? Biz getiririz. Tamam, şöyle bir ödememi yapayım da ben. Teşekkürler. Siz gönderirsiniz. Evet. Var mı Türkiye'ye söyleyeceğiniz bir şey? Gidip geliyor musunuz Türkiye'ye? Seviyorlar mı Türkiye'yi? Ne zaman gideceksiniz Türkiye'ye? Yakında. Burada dondurma da var değil mi sizde? Bir tane dondurma, biraz böyle boğazlarım ağrıyor ama ne alayım? Bana Ya da beyaz çikolata. beyaz çikolata, beyazlı olan. Ya da fıstık. Bu fıstık mı? O zaman bana fıstık verir misin içinde pastanın yanına? Bir tam değil mi? Evet, bir top yeterli. Sağ ol. Göndeririz.
Ben şok. Şöyle geçeyim ben, kirli masaya oturmayalım. Sonra küfür etmesinler bize. İlk defa böyle bir iletişim kurabildiğimiz bir arkadaş denk geldi. Biraz da böyle şey gibi oldu zaten. Şok oldum yani nasıl oldu diye. Şöyle bir buranın özel bir tatlısı varmış. Böyle muzlu çikolata. Yanında da bir top dondurma söyledim. Şunu bir yiyeyim, ondan sonra çıkalım abi. Bu bünye buradan kaçar. Bu bünye bu şehri terk eder abi. Sadece yürekli bir kardeşimizle konuştuk. Kasada çalışan kız. Özgüveni bunlara göre burada tavan yapmış. Kaliteli bir insan. Sadece 3-5 kelime yani. Zor bir şey değildi bu. Şimdi burada bir köy var uzakta. 10 dakikalık mesafede. Oraya şimdi yetişmeye çalışayım. Hava biliyorsunuz buralarda erken kararıyor. Yani şehir içerisinde gösterecek çok fazla bir şey yok. İnsanlarla da kontak kuramıyorsunuz burada. Kamerasız da kontak kuramıyorsunuz. Yani çok soğuk davranıyorlar. Aşırı soğuk davranıyorlar burada. Banitsa isminde bir köy. Buraya baktım. 10 dakikalık mesafesi var. Bir basayım gideyim oraya. Bir göreyim orayı, merak ettim. Nasıl bir yer? Yaklaşık bir arabayla 10 dakikalık mesafe. Umarım çok böyle karanlık olmadan gidip orada biraz insanlarla falan sohbet ederiz. İnsanlara ulaşırız. Döner kavşaktan 3. çıkışa gidin. Şöyle çıkmış olduk artık, şehirden çıkıyorum. Şey için değil ya, normal hani hiç çekim falan yapmasam da keyif almadığım insanlardan, insanlar çok soğuk, çok yabani. Makedonyalı arkadaşlar kusura bakmasınlar, bu şehir için söylüyorum. Benim kendi izlenimim, yanılıyor olabilirim ama o kadar çok yer gezdim, o kadar insanla tanıştım ki yanılma ihtimalim, bu konuda yanılma ihtimalim çok düşük. Şimdi yukarı Banitsa isminde bir köye geldim. Banitsa diyorduk ya, burası yukarı Banitsa'ymış. Burası daha merkeziymiş herhalde. Diğer aşağı Banitsa diye bir yer de var. Yani köyün aslında bir giriş bir çıkış tarafı. Bir tarafı aşağı, bir tarafı yukarı diyorlar. Şimdi yukarı tarafa geldim. Bayağı bir çalışmalar falan yapılmış burada. Şu karşıda bir tepe var. Orada büyük bir köprü yapılacakmış. Arnavutluğa bağlanan bir köprü. Altyapı böyle kanalizasyonlar falan yapılıyormuş. Türkiye destek veriyormuş buraya. Bu arada burada inanılmaz bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi var. Acayip yani. Köy kahvesi. Bakın şurada seçim zamanından kalmış. Türkiye'de seçimlerde burada AK Parti bayrakları asıyorlar. Öyle bir o derece yani. Bir selam vereyim bakalım. Selamünaleyküm. Merhaba. Türkiye'den geldim. Çekimi yapıyoruz. Nasılsınız abi? Müsaade var mı? Oturabilir miyim? Nasılsınız abi? İyi misin? Kahve, meyve suyu. Valla var mı çayınız? Çay yok. Çay olmuyor mu? Kahve var o zaman. Yalnız poşet çay var ama Fark etmez, kahve de olur abi. Kahve ne içerim. çay içeriz? Nane mi? Yok, kahve olur. Papatya mı? Varsa kahve böyle bir espresso. Sade kahve istiyor musun? Şu böyle espresso falan olur. Macchiato gibi bir şey olur. Macchiato. Nasılsınız abi? Bunu ben YouTube için çekiyorum. YouTube kanalı. İsim neydi abi senin? Rafet abi. Muzaffer abim. Erkan abi. Köyün kahvesi burası. Köyde değil aslında burası. Kasaba gibi. Bizim köy sayılır. Kasaba değil. Yani köy sayılır. Banitsa köyü. Değil mi? Evet abi. Buranın tam olarak şeyi ne? Nüfusu falan ne? Bir de aşağı var orada. Aşağı olayı nasıl burada? Aşağı Banitsa dediğimizde. O nasıl? Aşağı Banitsa nüfus ile bizden biraz daha büyüktür. Yani Daha mı büyük orası? Daha büyüktür. Daha Ben burayı büyük Evet. sanıyorum. Onlar daha büyük. Onlar daha büyüktür. Bizim köyler Sizin niye daha- aşağı yukarı, ben onu anlamadım. Öyle kalmış. Şimdi bu da eskilerden çok kalmıştır. Birbirinize böyle gelip gitmiyor musunuz mesela? Yakın değil mi? Bu zaten her yerde böyle köyler vardır, aşağı köy yani yukarı Biliyorum, köy. biliyorum. İsim olarak da çok yerlerde. Ama birbirine bağlantılı yani, ayrı bir şey tabii, yok. Tabii, Yok, aynı. yok. O da Banitsa, bu da Banitsa. Sadece Arada bir yol bile yok yani, böyle direkt. evet, şimdi artık evlerin çoğalmasıyla artık hemen de birleşmiştir. Ama eskiden diyelim sadece burada birkaç tane ev varmış diyelim, çok eskilerden. Orada da evler varmış ama ondan da herhalde ayrı kalmıştır.
Yukarı Evet. Banisa, aşağı Banisa. Ama şimdi evleri yavaş yavaş inşa ederek artık Türkiye ile şeyiniz nasıl burada birleşmişler. abi? İlişkiler nasıl burada? Türkiye nasıl seviliyor burada? Vallahi Türkiye burada çok seviliyor. Bak Evet. nerede girsen burada. Türkçe yayınlar. Ya Türk bayrağı var. Gireceğim. Evet gireceğim şimdi bakacağım. Evet. Ülkeysel de bakabilirsin. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın kendi resmi cumhurbaşkanınız var. gibi Şimdi seviyorsunuz burada herhalde. Camiye Hangi Cumhurbaşkanı? Bizim burada. Hı hı. Biz tanımazsak onu. Valla. Sizin için önemli olan Türkiye Cumhurbaşkanı. Evet. Zaten bizim ana vatan Türkiye'dir. Ana vatan Türkiye. Şimdi biraz daha ilerlersen cami önünde orada Bana eşlik edecek bir abim var mı? Sen gelir misin? Gel. Türkiye bayrağı var. Bir de Trabzon bayrağı Abi var. merhaba. Trabzon Hoş geldin. bayrağı var. Türkiye'den. Yok rahatsızlık yok abi gel buyur. Bu Sandalye Hacı dayımın otursun. oğlu. Öyle mi? Senin adın ne abi? Keramettin abi. Bilmem duydun mu? Şimdi yukarıda bizim bak orada bir tepe vardır. Şimdi orada inşaatlar. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Yeni orada otoyol olacaktır. Elinize sağlık. Bizim tepede yukarıda uğrasan orada Türk bayrağı var. Evet yukarıda. Türkiye bayrağı yani. Özür Türkiye dilerim. bayrağı. İsminiz neydi abimizin? Taner. Taner. Türkiye gibi burası direkt böyle. Şimdi yukarı uğradığın zaman orada Türkiye bayrağı her zaman dalgalanıyor. Tepede vardır. Evet. Burada cami de var. Ara sıra birkaç yılda onu yenileriz yani. Yeniliyorsunuz onu. Şimdi belki de bir ay Tabii, bir güneş sarartır ay isterseniz. önce onu yine yeniledik orada. Öyle mi? Hatta bir tane de Buradan görünür mü? bir tane de Rahat görülür Evet, ama görülür. olsa yukarı daha güzel görülür. Tamam o tarafa gidince buradan bakacağız. bir arkadaş da Enka'da çalışırdı. O da Karadeniz Gümüşhane'den idi. Bülent Özdemir. O da bize katıldı. Bir ay önce biz buradan 3 arkadaş, oradan da Bülent katıldı. Gittik yukarıya kadar geldik. Daha büyük bir bayrak. Oo. Şimdi benim dikkatimi çekti. Niye biliyor musun? Efendim. Şimdi bizim biliyorsun Türkiye'de siyasi partiler birbirinde sürekli yarışıyorlar. Evet. Ben yanlış anlamayın. Ben siyasetle şeye girmiyorum. Ben ortada gidiyorum. Neden? Çok doğru. Çünkü iki taraf, üç taraf, beş taraf yani birine yakın olsan bir tarafı olmuyor. Evet, aynen. Ya işimiz de zaten bizim sosyal medya. Evet. Zaten Ucu sosyal bucu değil medya mi? siyasette Benim için ülkemin evet, sadece haber gönderir ama siyasette pek fazla Türk milletine, uğraşmıyor. Türk ulusuna genel olarak söylüyorum. Sadece Türkiye için değil. Kim faydalıysa Öyle. benim her zaman gönlüm ondan yana. Bak biz de buradan aynı destekliyoruz. Türkiye için iyi çalışan parti, Cumhurbaşkanı hangi partiden olursa olsun maksat Türkiye ileri giderse, Evet. ekonomiyle giderse her şeyleri destekliyoruz. Siz buraya yani. aslında burada bir nevi Türkiye'ye bağlı bir il gibisiniz. Kendinizi öyle hissediyorsunuz. Zaten Türkiye'de bizim kimi baksan burada köyden her evin bir bağlantısı var. Bir akrabası orada var. Dayısı, halası, kardeşi, amcası. Seçimlerde şimdi ben dikkat ettim. Burada şimdi var, bayraklar falan asılmış. Bayraklar Bu artık son seçimlerden kaldı. Son seçimleri... tek bayrak mıydı? Başka bayrak var mıydı? Başka partilerin bayrağı? Yok. Başka partinin bayrağı? Yok. Sadece AK Parti bayrağı vardı. Zaten son Niye mesela seçimde AK Parti bayrağı? Neden ya da bir parti bayrağı? Niye soruyorum bunu? Burada sonuçta bir seçime girilmemiş. Onu yani ne Seçim hissediyorsun? burada yoktu ama daha heyecan vardı burada. Heyecan vardı. Heyecan vardı çok. Evet. Niye AK Parti'yi sordunuz? Sizin çok iyi. 2000 yılından burada 100 yıl kuruluşundan Türkiye'nin ilk ziyaret eden bizim köy Tayyip Erdoğan. Bu köyü aşağı yukarı 98 Evet, yılında hatta bizim 2000 köye geldi, yılında camide bizim burada köyde. namaz kıldı. Beraber çay içtik, sohbet Evet. ettik. Demek ki Türkiye'den ilk gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Türkiye'den gelen Türk vatandaşları burada rahat bir şekilde gezebilirler mi? Ya rahat. Rahat, Her bir partiden buraya... Büyük her bir şehirlere geliyorlar ya. Tabii Büyük ama... şehirlere geliyorlar ama küçük Buradaki yerleri yerlere çok gelmez. bilmiyorlar. Evet. Hani Bunlar rahat AK Parti'den- edebilirler mi? Tabii Partinin rahat. bakanlar Bak, buradaymışlar. Burada sık olarak Türkiye'den misafirler geliyor ve Mesela- kendilerini diyorlar, kendileri söylüyorlar. Kendimi Türkiye'deki gibi hissettim. Evet ben de diyor öyle ya. şu an mesela Aynen oturuyorum. öyle. Geldiği siyasette, devlette de olduğundan bu yana her zaman biz de AK Parti'yi misafirlerimiz destekliyoruz. varmış. AK Parti'yi Ondan da destekliyoruz. destekliyoruz. Şimdi yarın belki de başka bir parti gelir ama Türkiye için iyi çalışırsa Anlıyorum. mutlaka onu da destekleyeceğiz. Ama Türkiye istifade yani Türkiye'den çalan partiler şimdi daha önce kaç Evet. parti gelmiş. Biz hepsini onları takip ediyoruz. Biz de hatta
siyaseti biraz biliyoruz yani. Evet. Şimdi bakıyoruz oradaki durumlar nasıldır. Her taraf Siyaset problem nasıl o. Türkiye'de? Türkiye 2000 yılından bu yana AK Parti bir sürü her zaman problemlerle karşılaşmışlar. PKK problemi, terörist problemleri. işte. Türkiye'nin karşılaştığı problemler Evet, aslında onlar. evet. Onları yani biz de lanetliyoruz. o Bize de problemi. yansır. Bize de Türkiye'nin problemi aynı bize de Türkiye'nin yansıyor. problemleri bize de burada yansıyor yani. Değil mi? Türkiye'nin problemi bizim de problem Burada burası. kullandığınız para da bir de Türk parası diyormuşsun tam oluyormuş ondan sonra. Para yok. Para Makedon dinarı Evet, kullanıyorsunuz. aynen. Burada mesela Türkiye'den gelen bir turist burada konaklayabilir mi bir yerde gezmek isterse? Var mı? Rahat. Nerede Evet, konaklayabilir? Var mı oteliniz şeyiniz? Var. Var Burada mı? otelde yakın Yok burada yok oteller ama var. değil mi? Bir de Yakın köyde yok. Köyde yok. pek pahalı değil. Otellerimiz ucuz. Gelir burada kalır bir gün, 2 gün. Gelenler vardı. Daha önce gelenler vardı. Kalırdı burada otelde. Turla gelen bir çok gün, var. 2 gün gelirdi burada Bir şey olacak inşallah. köyümüzü ziyaret ederdi. Bütün böyle gezdiriyordu köyleri. Okul burada, stad yukarıda. Recep Erdoğan stadı var bizim yukarıda. İsmi Öyle mi? Evet, koymuşlar. Ama kulübün adı Trabzonspor'dur. Trabzonspor mu? Bizim köyün kulübün adı Bayraklar var. Trabzonspor'dur. Bayrak var ileride camda orada asılıdır. Bir sokak gördüm ben burada da geçerken arabayla Trabzon sokağı diye gördüm. Evet. Konya var, Konya Karaman var, Atatürk var. Hep Türk sokak. Beni biraz gezdirebilir misin? gezdirir. Kahvede- Gezin biraz çekildir erken. Daha Dereye de erken çünkü giderseniz. karanlık Tamam, basmadan karanlık önce basmadan gezeriz. geliriz. Bir otel için sordum. Evet. Ben devlette memuruyum. Devletten bir Emekli misin yardım abi? Yok, değilim. değil, hala. Emekli hala çalışıyorum. Onlara bir başvurdum. Bu turizm açısından bazı projeler Makedonya'da var. Onlara ben başvurduğum için benim bir eski değirmenim var. Evet. Orada bana bir 10 odalık bir otel gibi motel, küçük Çok iyi, çok bir iyi. restoran. Şimdi en az bir 3 ay sürecektir o projenin izin vermeleri. Ya kabul ederler ya da Ederler kabul etmezler. inşallah da. İnşallah bu kabul edecekler mesela ama orada yakın bir 200 bin euro bir projedir. Onu kazanırsam dediğiniz otel en yukarı panası olabilir. Hadi İnşallah. bakalım. Hadi. Ya ben diyorum her zaman Türkiye'den insanlar gelin abi burayı görün diyorum. Ata toprakları bizim hani birçok şehir fethedilmeden önce Türkiye için söylüyorum. Buralar vardı Osmanlı zamanında. Tabii. O yüzden buraları böyle unutmayalım diyorum. Her zaman söylüyorum ben izleyici arkadaşlara. Sık sık gelsinler istiyorum buraya. Tabii. Böyle bir durum da var. Zaten geldiğiniz zaman Her direkt Türkiye'ye gelene girmiş gibi oluyoruz şu an. kapımız açıktır yani. Hangi Evet. misafir gelirse seve seve burada kendini rahat hissediyor. Bir sorun yok. Buyur abi. Biz medyaya çok takip ediyoruz. Çok diyorlar ki biz gezemeyiz, Avrupa'ya giremeyiz. Hep Türkiye yanlış Avrupa için. Evet. Türkler bugün Avrupa'ya. Almanlar, Fransızlar, Hollandalılar Avrupa'ya gezerdi. Onlar bugün gezemez, Türkler gezer. Sen bir yarın uğra, Ohri tarafı, Üsküp'e, başka tarafa götürüp göreceksin. Gittim Hep oralara. otobüsler Hep Türkiye'den misafirler Türkler geliyor. gezer, Gider. Türkler gezer, Avrupa gezemez. Avrupa sahayla kokar, 6'da 24 saat 22'de düşekler. Evet. Ben dünyayı Onlar da geziyorum. iş. Ben sadece buraya gelmedim. Sen Dünyayı geziyorum. Ben birçok ülkeye de gittim. nereye- Biliyorum yani. nereye Biz derler gitsen ki turist maaşımız yok Türkiye'den sürekli gezemeyiz, var. gezerler. Üsküp'te en çok vardı. Kaleye giderler. Ondan sonra Sarayda orada kanyon matka var. Bir tane göl Biliyorum, var. biliyorum. Gittim ben orada. Gittim. Orada gitsen her gün otobüsle orada Türkiye'nin Abi oradan mutlaka şimdi orası gidiyor. ne biliyor musun? Türkiye için çok arka bahçe. Türkiye'den şöyle söyleyeyim turistler Bangladeş'te ne işi var dersin turistin? Var mı? Bangladeş'te ben de gittim Bangladeş'e. Evet. Hindistan'da Türkiye'nin Türk turistin ne işi var dersin? Hindistan yani. Evet. Her yer turist dolu. Vallahi Türk turist. Her yere gezersen güzeldi. Nereye gitsen güzel yani. Asya'da Türk turist birçok ülkede var. Yani Afrika'da bile var. Var. Türkiye'nin hani insanı gezmeyi seviyor. Biraz şeyden geliyor belki bizim genetik fethetmeyi sevdiğimiz için. Evet. Bir yere girip hani keşfetme anlamında söylüyorum. Evet. Bir yerleri keşfetmeyi seviyoruz. O yüzden gezmeyi seviyoruz. Ben de seviyorum. milletimiz seviyor yani. Türkiye'nin en çok gezen kişisi kimlerdi eskilerden? Eskiden Barış Manço'ydu. Daha önce, daha eskilerden çok. Kimdi abi? Bir örnek ver bana. Evliya. Evliya Çelebi. Demek ki Beni var ya. Ters köşe yaptı. Demek ki ondan da Türklere yansımış gezmek. Beni var ters köşe yaptın ha. Ben o kadar inmemiştim. Barış Manço tamam, Barış Manço'yu da
Bizim çocukluğumuz çünkü onunla severdik. geçti, Çok, biliyorsun. çok güzel sanatçı, güzel eserleri vardı. Hatta Güzel geziler çocuklarla çok güzel parçalar Giremiyorsun ben vardı. aslında. Niçin yapar? Evet, abimizle şimdi çıktık. Şimdi geldik, bu bizim yukarı Manisa köyümüzün camisi. Biraz böyle köyümüzü gösterelim burada. Evet, işte Manisa köyü. yukarı Manisa köyü, işte caminin önünde gördüğünüz gibi Türkiye bayrağı, Evet. bir de Trabzonspor bayrağı. Türkiye ve Trabzonspor Evet. bayrağı. Şimdi burada genelde diğer köylerde şeyler oluyordu. Makedonya bayrağı falan oluyordu. Burada kullanmıyorlar mı? Biz burada koymuyoruz. Burada Kafanıza yaşıyoruz göre. ama onu koymuyoruz. Kafanıza göre Gel, sizin biraz. gel biraz öyle burada karşıda. Evet. Bak şimdi buradan bir görüntü alabilirsin. Yukarıdaki bizim şu dağın tepesinde orada Türkiye bayrağı. Büyük bir direk koymuşuz orada. Şimdi onu bir ay önce yeniledik. Bayrağı yani solgun, rengi bozulmuştu. Yeni bayrak koyduk. Bir de daha büyük bayrak Aynen. tepe. Onu çok daha Tam karşıda. eskiden bir sonra koymuştuk ve ismini de Bayraktepe olarak orada kullanıyoruz. Bu yıllardır sular dağların altında kaynıyor. Kendi kaynaklarında burada kaynıyor. Doğal su içilir, yani payk berrak su. Güzeldir. İşte Burada doğal kaynak suyu değil mi abi? Doğal kaynak. İşte bir tane burada vardır. Hatta burada da çeşmeler takmışlar. Daha eskilerden dedelerimiz yani. Onların girişimiyle burada bu çeşmeleri yapmışlar. Ondan sonra biz bir yenileme yaptık. Yenileme yaparken tabii biraz daha orada boyaladık. Yani biraz kırmızı, biraz beyaz diye. Yukarıdan kırmızı, beyaz, yani en azından Türkiye bayrağı. Türk bayrağı gibi böyle olmuş. Yukarıda işte gördüğün bizim okuldur. Mustafa Kemal Atatürk. Okulumuz da var orada. Okulun ismi Mustafa Kemal Atatürk. Daha önceden başka isim Petrianuski'ydi ama bizim yeni bir arkadaş müdür olduğu zaman da onun bir girişimiyle dedi biz de okulun ismini değiştireceğiz. İlk önce Gostivar'da Merkez Okulu ismi değişti. Aynı isimleydi. Biz burada civar okul olduğumuz için de eski ismini yeni ne koyalım Mustafa Kemal Atatürk aşağıda. Güzel olmuş. Şimdi daha ilerlerken böyle işte burada da küçük bir çeşme vardır. Orası bak biraz çok az su akıyor ama daha önceden eski akıyordu ve burada o su derenin burada büyük bir akıntı yapıyordu aşağıda böyle. Burada biz küçük iken yani balık tutuyorduk. O kadar Bu su da aşağıya ilerliyordu. Aşağıda arkadaş Rafet söylediği gibi aşağıda eski bir değirmendir. İnşallah orada da uğrayacağız. Evet. Onu da görürsünüz. Burada sağda gittiğimiz zaman hemen sağ tarafta balık havuzları vardır. Bu da çok eski devlet, eski Yugoslavya'dan kalmadır orada. Herhalde o zamanlarda kimsenin yerini burada almışlar. Ya çok az paraya bir şey ya da bedava, çünkü o zaman devlet alırdı, sormazdı yani. Bunun zamanında milletin yerini, tarlasını şimdi alırdı. Ya bir 5-10 kuruş para verirdi de alalım, tamam biz sana öğredik. Ama o hiçbir şeye değmezdi yani. Değil mi? Vallahi şey güzel böyle hani direkt Türkiye gibi geziyorsun bu köyde. İnsan öyle bir rahat hissediyor. Evet, aynen. O büyük bir avantaj. Evet. Yani isterim buraya turistlerin gelmesini, bu köye gelsinler. Vallahi herkes büyük şehirleri gelsin de. geziyorlar zaten. Evet, tabii. Burayı da gezsinler isterim. Tabii. Zaten buradan da bir sürü insanlar çok eskilerden, daha Osmanlılardan önce Türkiye'den buraya göç etmiyorlar. Evet. Ondan sonra Osmanlıların çöküşünden sonra yine buradan millet Türkiye'ye göç etmiş yani. Aslında evet, aynı şöyle var. olabilir. Burada hani gelse köy kahvesine, burada birine dese ki beni gezdir, bir köyü göreyim falan. Tabii. Her zaman yardımcı olmuşuz. Yine yardımcı oluruz. Aynen. Kim gelse mutlaka gezdiririz. İşte burada gördüğün gibi içeride balık bizi de havuzları takip edin vardı. arkadaşlar. Yok, takip etsen de bir şey olmaz, bir şey olmaz. problem değil Yok. onlarla. Ben hallederim onları. Ya etsinler, sıkıntı yok. Yok, herhalde o gidiyorlar da. Onun peşinde. İşte bakalım buradan acaba geçmiş mi? Bak burada görür müsün? Ne kadar sıkıntı olmuş. Gelen geçen burada atmış bu pisliği, gördüğün Maalesef. gibi. Niye böyle olmuş? Plastik şişeleri atmış da burada da herhalde ileride tıkanmıştır. Ve o tıkanmış olduğundan dolayı açılıyor şu an herhalde. Gördüğün gibi. Siz kanalizasyon çalışması var değil mi şu an köyde? O kanalizasyon çalışması var ama mutlaka bak burada şimdi ne yapmışlar. Ata burada berbat etmişler. Şimdi burada biraz sıkıntı olarak geçeceğiz de. Geçecek miyiz karşıya? Geçeceğiz ama
Ya da bakalım böyle, Geçmeyelim be. ha? Buradan hiç geçmeyelim abi. Geçmeyelim Yok değil mi? yok geçmeyelim. Orası Şimdi çünkü bak, ıslak orası. buradan daha sadece açıklayayım. Buradan daha ileriye ilerlersek bu yolla böyle hemen o eski değirmendir aşağıda ya. O arkadaş He. dedi ki bizim değirmen var orada. Orada da eski değirmen var. O değirmenin olduğu yerler Evet. Otel olabilir. Orada daha aşağıda da olur artık. Osmanlı'dan kalan bir köy. Evet. Banitsa anlamı ne? Arnavutça bir kelime mi? Yok. Banisa Türkçe ismidir. Manisa. Türkiye'de Manisa var, bizde Banisa var. Banisa'nın şeyi karşılığı gibi mi? Manisa'nın karşılığı gibi. Ona yani benziyor ama Türk ismidir. Yukarı Banisa. Evet. Mesela şimdi tabii zamanla bir başlarda bizim burada Makedonya'da çok yerlerde isimler değiştirilmiş. Evet. Şimdi hala günümüzde değişmeyen isimler vardır ama çok az farklı olarak. Doğu Makedonya'ya gitsen bir sürü köyler orada vardır hala Türk isimlerinde. Hangi şehire gitsen orada Radoviç taraflarında, İştip taraflarında, Koşana taraflarında o yerdeki dağlardaki köyler hep Türk isimleridir. Radoviç tarafı değil mi? Evet o zaman. Ben o niyetlendim oraya da zamanım fazla yetmedi. Radoviç'e aslında oradan bir abimiz davet etmişti beni. Var oradaki 2 tane köy vardır yukarıda Radoviç'in bir dağlar orada. Yörük köyleri varmış orada. Ali Koç, Yörük Türkleri, Ali Koç Evet. bir de Koç Ali. Ondan sonra daha da vardı. Pırnalı köyü, Kılavuzlu köyü. Evet. Neler yok ki? Ama vaktin olsa oralar biraz gezsen de iyi olur. Araçla gezilebilir orada da. Orada genelde hepsi Yörük Türkleridir. Evet. Yörük Türkleri, hatta onların dilleri çok güzel. Onların Türkçeleri çok daha saftır. Daha güzel konuşuyor. Hiç karışmamış. Senin de yani. maşallah güzel ama şeyin. Şimdi biz burada Konuşman falan. ama biz burada aramızda konuştuğumuz zaman bizleri hemen kimse der ki siz sağlam Karadeniz'in bir yerindesiniz. He. Hatta bana öyle bir olay oldu. Bir yıl Karadenizliyim ben sandım. Türkiye'ye tatile gittim. Evet. Gittim Kuşadası'nda orada. Kuşadası'nın dışarı Davutlar bir yer var orada. Evet. Bir markete girdim. Tabii ben aileceydim. Çoluk çocukla hanımla beraber. Biz aramızda bizim Türkçe konuşuyoruz. He. Geldi bir tane dedi, abi dedi, memleketi Karadeniz'in değil neresinde? Ben de gülmeye başladım dedim. Benim memleketim dedim Makedonya. Baktı böyle dedi. Nasıl dedi? Makedonya'da adam ya Yunanistan üzerinde Makedonya'da biz oradan dedi. Abi dedi konuşmanız dedi hep dedi Karadeniz'de aynı dediğiniz gibi dedi. Evet, Dedim kaynak herhalde bir sularımız. benzerlik vardır. Yok benziyor demek ki yani bir şive yakın. Evet aynı. Şimdi yakındır bizim. Biz aramızda şimdi biz seninle böyle konuşuyoruz ama bir kahvede yolda bir görsen arkadaşlar bir bakarsan mesela hocam bunlar ne Türkçe konuşur, nasıl konuşur bunlar. Vallahi iyi oldu abi teşekkür ederim yani zaman ayırdın bana böyle. Yok problem Hava da değil. karardı Ben ama yarın olsun. serbest olsaydım biraz fazla gezecektik ama Evet. ben yarın sabah Olsun. 6:30'da erken kalkarım hem hangi dağ hangi tepedeyiz belli olmaz.